Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Piyasada satılan en uygun ve fiyat ve performans bakımından da en iyi süpürgeyi sizler için buldum. Bu süpürge sadece 2 ya da 3 farklı satıcı tarafından satılıyor ve daha henüz çok duyulmamış bir model. Bu arada markası Lenovo. Lenovo'nun E1 model robot süpürgesi. Tamı tamına şu anki piyasa koşullarında en berbat robot süpürgenin fiyatı 3000 lirayken bu model 2500 ila 2700 lira arasında satılmakta. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Ardından süpürgeyi yakından inceleyeceğiz. Daha sonrasında ne gibi özellikleri olduğunu hem kutu üzerinden sizlere göstereceğim, hem ürünü deneyerek göstereceğim, hem de bu robot süpürgenin ne gibi dezavantajları var onlardan sizlere bahsedeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı, tabi videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada artık her videomda, her robot süpürge videomda bu deterjanları göstermeye devam edeceğim. Çünkü şu an robot süpürgelerde kullanılabilecek tek deterjan bu markaya ait. RoboPaspas markasına ait robot süpürge deterjanlarının da satış linkini ben açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer temin etmek isterseniz ısrarla söylüyorum, kesinlikle almalısınız. Kokuları gerçekten harika. Bunları tercih edebilirsiniz. Şimdi kutu açılışına başlayalım. Şimdi öncelikle elimdeki makas ile ben bu kutuyu açma işlemini gerçekleştiriyorum. Elime henüz ulaştı. Sizlerden birkaç kişi bu modeli incelememi söyledi. Ben de onun üzerine satın alma gereği duydum. Satın aldım. Sizler için inceleyeceğim. Şayet beğenmeyecek olursam da iadesini sağlayacağım. Eğer bu robot süpürgeyi beğenirsem de kesinlikle ve kesinlikle almanızı zaten önereceğim. Ama araştırdığım kadarıyla bu model gerçekten özellik bakımından iyi. Daha doğrusu özellik bakımından demeyeyim, fiyat ve performans bakımından iyi. Ancak özellik bakımından birkaç noktada maalesef kıt. Bu kıt olabilecek özelliklerinden bir tanesi de çıkarttığı haritayı maalesef kaydetmiyor. Bu arada şöyle gerçekten güzel bir kutusu varmış. Beklentimin fazla üzerinde çıktı. Lenovo markasına ait Robot Vacuum Cleaner E1 modeli. Şöyle gördüğünüz gibi kutunun üzerinde de bir fotoğraf koymuşlar ve kutusu gerçekten büyük. Xiaomi 1C'nin kutusunun neredeyse 2 katı büyüklüğünde. Robot süpürgeyi yakından inceleyeceğiz. Yalnız incelemeden önce etrafına da şöyle bir bakayım istiyorum. Kutu üzerinde yazanlar 5.15 kilogram ağırlığında olduğu, Amazon Alexa, Google Asistan yardımıyla da kontrol edilebildiği yazıyor. Ayrıca uygulaması da App Store ve Play Store'da bulunmakta. Şimdi kutu içeriğinde neler olduğunu size gösterebilmek için yakın çekimi alacağım. Şimdi rahatlıkla görebilmeniz için bu yakınlıkta aldım. Çevreyi de görebiliyorsunuz. Öncelikle şuradan üst tarafından kutuyu şöyle bir açalım. İçerisinde neler olduğunu beraber görelim. Böyle bir koruma da koyulmuş üstüne. Bu şekilde bir silikon parça da çıktı. Burada bir kullanım kılavuzu var. User Manual diyor. Bunun içerisinde Türkçe var mı? Maalesef ki burada bir Türkçe dil yok. Şimdi bu robot süpürgeyi şöylece bir çıkartalım. Bu arada bayağı ağır bir model. Bunu şimdilik şuraya alıyorum. Kutunun içini tam boşaltacağım. 2 tane içerisinden 4 tane yan fırça çıkıyor. Sanırım ikisi ana, ikisi de yedek olmak üzere. Normalde biliyorsunuz ben 2 yan fırçanın çok bir anlamı yok diyorum ama bu robot süpürgede şimdi bunu bu model için en azından görmüş olacağız. Şunları da yana alıyorum. Bir tane temizleme fırçası. Şurası jiletli. Bu taraf böyle fırçalı. Üst tarafında da taraklı bir kısım var. Bu arada şu tarağı birazcık dandirik yapmışlar açıkçası. Yani bu tarakla fırçanın arasına takılanları pek de kurtarabileceğimizi zannetmiyorum. Burada içerisinden bir tane yedek mop çıktı. Mop son derece küçük. Yani çok böyle ağam şahım bir mop değil. Xiaomi'de kullanılan ve diğer modellerde gördüğüm paspaslardan gerçekten çok küçük. Burada bir tane şarj kablosu var. Şarj kablosunu da şöyle alalım. Bu arada 2 tane pil çıktı. Bunlar neyin pili acaba? Burada su haznesi paspas. Ayrıca bu combo bir hazne mi? Onu da görelim. Evet, combo bir hazne. Burada böyle bir giriş yapılmış ama bunun mesela bir koruma kapağı falan yok. Şimdi neyse yakından göstereceğim onu da. Ayrıca burada manyetik bir bant var. Robot süpürgenin uygulamasında girilemeyeceği alanları belirlemek için bir seçenek yok. O yüzden bu modelde manyetik bant kullanılıyor.
Şunlar da o manyetik bantları sanırım bir yerlere yapıştırmak için çift taraflı bantlar. Yani manyetik bantlı modelleri normalde sevmiyorum ama bu fiyat bandına yani gidebilir. Burada bir tane HEPA filtre, bir tane de evet pillerin neyin olduğunu anladık. Burada bir kumanda var. Bu robot süpürge kumanda ile de kontrol edilebilmekte. Şimdi onun haricinde burada son kalan parçası da tabii ki robot süpürgenin şarj istasyonu. Şimdi kutuyu ben şöyle kenara alacağım. Ardından yakından incelemeye başlayalım. Şimdi ilk başta istasyondan başlayalım incelemeye. Şöyle poşetinden çıkartalım. Robot süpürgenin istasyonu bu şekilde bir istasyon. Şöyle gayet basit bir malzemeden yapılmış. Yalnız altına kaydırmaz bir şey kullanılması çok akıllıca olmuş. Kesinlikle kaymıyor. Yani şu an elimle itiyorum. Süpürgede geldiği takdirde buradan kesinlikle kaymayacaktır. Alt tarafına o adaptörü takabileceğimiz yer bulunmakta. Onun haricinde de kabloyu mesela buradan dolaştırıp şu üst taraftan falan geçirerek de konumlandırabiliyorsunuz. Burada üst tarafında da böyle bir yer yapmışlar ama onun da ne olduğunu anlamadım. Bu HEPA filtresi aşırı derecede dandik bir HEPA filtre. Şöyle yakından da göstereceğim. Yani aşırı uyduruk ya. Aşırı uyduruk bir HEPA filtre yani. HEPA da denmez buna ama yani bir filtre işte. Bu 2 tane ince kalem pil. Şimdi bu kumandası. Kumandayı şöyle bir poşetinden çıkartalım. Evet, bu şekilde bir kumandası var. Kumanda 2 tane kalem pille çalışacak. Buradan başlatma, eve döndürme, ayarlı zamanlamalı temizlik, maksimum güç gibi seçenekler var. Artık auto bir şey tuşları daha vardı, onu da bilmiyorum. Bu manyetik bant, hep bu manyetik bantların nasıl olduğunu ben merak etmiştim. Şimdi bir bakalım. Bayağı ağırca bir şey bu arada. Bu bantları robot süpürgenin girmesini istemediğiniz alanlara bu şekilde tutturuyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Tabi bu açıldıkça geri kapanıyor. Oraya yapıştırıyorsunuz. Robot süpürge bunu çektiğiniz alanlara kesinlikle girmiyor. Şu manyetik bant vasıtasıyla robot süpürge bunu görüyor ve sensörleri bundan geri sekerek oraya girmemesi gerektiğini söylüyor. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi yan fırçalara geldim. Yan fırçalar standart yan fırça. 3-4 taneydi. Diğeri de evet burada. Bunları da şöyle aldım. Şimdi bu combo haznesi. Altına bir tane paspas takılmış. İyi, hoş, güzel paspasları takacak. Burada cırt cırtlı yerler koyulmuş. Ancak şimdi bu 4 tane damlatma noktasına sahip. İçerisine koyacağınız, şuradan dolduracağınız suyla şuradan 4 tane noktadan paspasa damlatma yapıyor. Bu arada arka tarafı yumuşak. Burası da hafiften yumuşak veya tırtıklı gibi bir malzemeden yapılmış. Buradan damlatmayı yapıyor. Mop ıslanıyor. Bu arada tabii zeminde temizliğe başlıyor. 300 mililitre su, 250 mililitrelikte bir toz haznesine sahip. Bu arada toz haznesi gerçekten küçük. Hatta 250 değil, bence bu 200 mililitre falan. Ama 300 mililitre su haznesi olduğu burada yazılmış. Ve burada ayrıca da denmiş ki şarj olurken suyu çıkartın diyor. Water tank'ı çıkartın diyor. Yani bu şarj edilirken kesinlikle bu combo şeyi çıkartıyoruz. Burada yedek bir paspas da var demiştim. Bu bayağı bir tarumar olmuş. Şimdi şu zımbırtısını da takacağız. Tabi kurulumunu falan da yapacağız bunun. Çift taraflı bantlar, temizlik zımbırtıları, bunların hepsini kenara aldım. Şimdi asıl malzemeye gelelim. Robot süpürge. Şimdi süpürgeye geldiğimde burada bir şok yaşıyorum ben. Neden diyeceksiniz? Bu süpürgenin bataryası değiştirilebiliyor. Biliyorsunuz robot süpürgelerin birçoğunda böyle bir özellik yok. Bunların ömürlerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kullanıyoruz modelleri ama batarya bozulduğu ya da bataryası arızalandığı veya bittiği takdirde nereden temin edeceğiz, nasıl değiştireceğiz bilmiyoruz. Ama burada bataryanın değişimi için bize bir alan sunulmuş. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Yani 2500 liralık cihazda şunun düşünülmesi açıkçası benim hoşuma gitti. Burada 2 tane tekerlek var. Bu tekerler vasıtasıyla robot süpürge 1,5-2 santim civarında engelleri aşabiliyor. Ayrıca burada bir açma kapama tuşu var gördüğünüz gibi. Bu açma kapama tuşundan açmadığınız takdirde, yani şurayı 10 durumuna getirmediğiniz takdirde süpürge aktif olmuyor. 2 tane yan fırça takacak yerimiz var. Burada bakın şimdi bir tanesini şöyle yerleştiriyoruz.
Bir diğerini de buraya yerleştiriyoruz. Yerleştiremiyoruz. Birazcık zor giriyor. Bunlar yan fırçalar. 2 tane yan fırça. Burada ana fırçası bulunmakta. Ana fırçayı açmak için böyle kaldırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi küçük, minicik bir ana fırçası var. Daha önce gördüğüm modellerden gerçekten küçük. Çünkü normalde boyutlar bu kadarken bundaki ana fırça birazcık küçültülmüş durumda. İş görür mü? Onu da zaten çalıştırırken göreceğiz. Bu arada süpürgenin büyüklüğü hemen hemen normal standart kullandığımız robot süpürgelerle aynı. Yüksekliği de 8.4 santim. Yani bu da rahatlıkla koltuklarınızın falan altına girebilecektir. Yüksek bir model değil. Lidar sensörü de olmadığı için yükseklik artmamış. Bu arada burada bir su tankı var. Ancak burada bir tank daha var. Şimdi bunu nasıl takacağız, nasıl çıkartacağız veya bu tank nereye yerleşiyor onu da beraber göreceğiz. Bu tarafta şurada şarj olma alanları var. Şarj noktaları şuraya denk geldiği takdirde şarj etme işlemini gerçekleştiriyor. Buraya da böyle siyah beyaz renkli bir ön teker koymuşlar. Her şeyden bağımsız bir tekerlek. Buralarda düşme engelleyici sensörler var. Bu sensörler vasıtasıyla bir yükseklik olduğu takdirde o yükseltiden aşağı düşmüyor. Şimdi bunu şu şekilde bir çevirelim. Bu arada bu kısımlarında da sensörler var. Bunlar da robot süpürge etrafta gezinirken sağa sola çarpmasını engelleyecek sensörler olmakta. Şuralarda da yine aynı şekilde sensörler var. Buradaki parçaları çıkartıyorum ve gördüğünüz gibi bu modelde bir darbe emiş sensörü var. Yani bir yere çarptığı takdirde şu sensör hem robot süpürgenin yönünü değiştirmesine hem de bir şekilde zarar görmesine engel olmuş oluyor. Burada bir Lenovo yazısını görüyoruz. Burada home tuşu, burada da start stop işine yarayacak tuşu bulunmakta. Bu arada üzeri gerçekten leke tutuyor. Siyah modellerin sorunu bu. Bu süpürgeye özel bir şey değil. Siyah bir robot süpürge aldıysanız kesinlikle bakın şöyle parmak izleri, tozlanmalar her bir şey çok net bir şekilde maalesef ki görünüyor. Bunun bir dezavantajı da bu. Şimdi bu hazneyi şu şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttığım takdirde direkt olarak burada da bir toz haznesi var. Ancak burada da bir hazne var. Yani bu birazcık ilginç oldu. Şimdi ben bunu buraya taktığım takdirde robot süpürge paspaslama işlemi yapıyor. Kullanmadığım zaman bir tane daha bu şekilde haznesi var. Bunda da sadece toz toplama işlemini yapıyor. İçerisinde tekrardan burada bir HEPA filtre kullanılmış. HEPA filtre gördüğünüz gibi daha önceden de söylediğim gibi birazcık değil bayağı bir uyduruktan HEPA filtre. Burada da böyle minik partiküllerin kaçmasını engelleyecek ufak bir filtre daha kullanılmış. Yani çift katmanlı bir filtre sistemi kullanılmış. Burada nasıl takılması gerektiğini yazmışlar. Ancak şöyle bir problem var. Şimdi bu robot süpürge emişi buradan gerçekleştiriyor ya, tozlar buraya dolduğu takdirde burası dolacak ve burada bir koruma kapağı olmadığı için normalde böyle modellerde şuralarda bir koruma kapağı olur. Yani bu çekişi emişi bıraktıktan sonra bu kapak kapanır. Kapandığı takdirde de içindeki partiküller tekrardan zemine saçılmaz veya robot süpürgenin şurada hazne içerisinde kalmaz. Ancak bunda öyle bir parça yok ve bu alan zaten küçük olduğu için şuradaki kısımdan robot süpürge hava emişini sağlıyor ya, buradan muhtemelen robot süpürgenin içerisine partiküller, kirler dolacak ve biz bunları temizleyemeyeceğiz. Yani robot süpürge uzun vadede bozulabilir mi? Kullanım bakımından üstünlük sağlar mı tam olarak bilmiyorum ama şurada dediğim gibi bir koruma kapağı olmaması kötü olmuş. Bunun tozu doldu. Nereden boşaltacağız? Onu da hemen şöyle bulalım. Buradan değil. Normalde böyle açılması gerekiyor. Evet, açıldı. Yani hiç düğme bir şey yok. Buradan kanırtıyorsunuz. Direkt olarak açılıyor. Böyle bir toz haznesi var. Gördüğünüz gibi çok geniş bir hazne aslında. Yani şuradakine kıyasla daha büyük. Buradakinin haznesi gerçekten küçük çünkü. Açılıyor mu? Buradaki hazne de bu arada açılmıyor. Yani buranın içerisine artık topladığı tozları nasıl boşaltacağız? Orası da galiba tamamıyla kullanıcı inisiyatifine kalmış. Neyse, bunun üzerinden gidelim. Diğerinin içerisine toz dolduğu takdirde bunu muhtemelen şöyle sallayacaksınız. İçerisindeki pislikler dökülecek. Temizleme işlemini de sadece buradan gerçekleştireceksiniz. Dolduğu zaman da açıp ters çevirip tekrar kapat. Yola devam et olacak. Şimdi bunu ben tekrardan arkasına yerleştiriyorum. Bu arada takarken şuradaki mandalı aşağı çekip öyle takıyorsunuz, yoksa oturmuyor. Burada da yerle temasında etrafı çizmesini engelleyecek bir parça var. Bu arada tabii ki dengeyi de sağlayacak bir minik tekerlek.
Şimdi robot süpürgenin kurulumuna geçeceğiz, uygulamasını yükleyeceğiz ve ardından nasıl kullanıldığı, uygulamadan nasıl kontrol edildiği, süpürme testi, ardından da robot süpürgenin hoşuma gidip gitmediğini, temizliğinin iyi olup olmadığını gibi bütün yorumu sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi robot süpürgeyi istasyonuna yerleştirdim. Şöyle istasyona yerleştirdiğimde alt taraftaki tuş kapalı dahi olmuş olsa, bakın zaten şu an kapalı durumda. Şöyle göstereyim. Işıklar yanıp sönüyor. Ben bunu on durumuna getiriyorum. Şu an ötüyor. Yeşil yanıp sönüyor. Şarjı full demek oluyor herhalde bu da. Bu üzerinde Wi-Fi işareti de yanıp sönüyor. Şöyle yakından göstereyim. O da herhalde kurulumu hazır olduğunu göstermekte. Şimdi bu robot süpürgenin bu arada az önce bahsetmediğim bir özelliği var. Bu robot süpürgenin emiş gücü maalesef ki 1500 Pascal, yani çok düşük bir emiş gücüne sahip. Yalnız buna rağmen 65 desibellik yüksek bir ses, yani gürültü seviyesine sahip olduğu veriler arasında yazmakta. Bu robot süpürge ile böyle çok derinlemesine temizlikler yapılacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Halılarda çok büyük etki sağlar mı ondan da emin değilim. Ancak 1500 Pascal'da yani bir emiş gücü sonuçta. Bu arada buradaki şu hazne, toz haznesinin de kapasitesi 500 mililitre. Bu combo bir hazne değil. Toz haznesi ayrı, su haznesi ayrı bir robot süpürge bu. Şimdi bunu uygulama üzerinden kurulumunu yapmak için şurada Lenovo Cleaner yazan uygulamayı indiriyoruz. Bu uygulamayı indirdikten sonra sizden bir hesap oluşturmanızı istiyor. Bakın burada kaydol diyor. Ben mevcut hesap ile giriş yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben girişi yaptım. Burası boş bir ekran şeklinde geldi. Cihaz ekle diyoruz. Cihaz ekle dediğimizde burada karşımıza 3 tane seçenek geliyor. Bizim modelimiz E1 modeli. E1 modeli olduğu için buna basacağım. Otoscan diyecek olursam da bu robot süpürgenin Wi-Fi etkinleştir, Bluetooth'ta etkinleştir seçenekleri var. Şimdi bunlara erişime de izin ver diyorum. Taramayı başlat diyorum. Şimdi cihazın burada şebekeyle bağlantısının yapılması için Wi-Fi bilgilerinin yapılandırılması gerekebilir diyor. Ne tür bir yapılandırma? Burada Wi-Fi şifremizi girmemiz isteniyor. Şimdi ben buraya Wi-Fi parolamı gireceğim. Şifremi girdim. Cihazı hala bulamadı açıkçası. Evet, şu an hala tarama gerçekleştiriyor. Hatta cihazın üstüne koydum ben tableti. Ama evet, galiba bir şey buldu. Kullanılabilir cihaz bulundu dedi. Şu E1 şurada bir şeyler yazıyor. E1 T6MK diyor. İleri diyoruz. Cihaz başarıyla eklendi dedi. Gayet çabuk bir biçimde eklenmiş oldu. Şu an kurulumunu da yaptı. Yeni bir ürün yazılımı bulundu diyor. Onu da yükseltelim gitsin. Update'ini yapalım. Start update dedim. 3-5 dakika sürer diyor. Ben bu süreyi hızlıca geçeceğim. Yani size direkt olarak videonun güncellendikten sonraki kısmını göstereceğim. Evet, güncelleme işlemi bitmek üzere. Güncelleme yapılırken şuradaki ışık değişik ritimlerde yanıp yanıp söndü. Şu an turuncu yanıp sönüyor. Bu arada robot süpürgenin şu an menüsüne gelmiş bulunmaktayım. Elektrik %28 diyor. %28 şarj olmuş durumda. Burada uzaktan kumandası sanırım var. Bakıyorum. Ah yok. Bu başlat durdurmaymış. Bu arada sesleri de çok garip. Bakın şimdi. Başlata basacağım. Şu an çıldırdı. Buna basıyoruz. Bunu evine dön seçeneği şu DAC olmuş oluyor. DAC'a bastım. Bakalım buradan çıktı. 10 santim ötesindeki evini rahatlıkla bulabilecek mi? Bu arada haritalandırma gibi bir... Vay be. Yan yan haritadan... Yani haritasından değil, özür diliyorum. Yan yan giderek o DAC'ın üzerinde kendini şarja oturttu. Yani başardı bunu en azından. Şimdi menüye şöylece bir bakalım. Burada sağ... şöyle bekleyelim. En baştan gelelim. Süpürgenin içerisine giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımda direkt olarak şu artı başlatma olmuş oluyor. Başlattıktan sonra eğer siz buradan yönlendirmek isterseniz şu oklarla yönlendirebiliyorsunuz. Map dediği şey sadece temizlik esnasında temizlediği alanı gösteriyor ama kaydedilebilir bir harita özelliği yok. Mor seçeneği fan diyor. Fan ayarı, auto, max, mood gibi özellikler bulunmakta.
Bu arada bu robot süpürge halı üzerinde otomatik emiş kontrolüne sahip. Yani 2500 liralık bir cihazda böyle bir özellik olması gerçekten şahane. Water level dediği su seviyesi auto, big veya small olarak değiştirilebiliyor. Bu Material Life dediği de ana fırçanın, HEPA filtrenin ve yan fırçanın kullanım ömürlerini gösteriyor. Onun haricinde user manual falan var burada. Şu anda burada Find Me yazıyor. Buna bastığım takdirde tamam. O değişik bir melodi çaldı. Nokia 3310'dan hallice bir robot süpürge bu. Tamam, bulduk, artık ötmene gerek yok. Burada auto diye bir şey var. Bastım. Geri istasyonuna dönsen. Hiç kasma kendini. Tamam. Otoya basınca direkt hareketleniyor. Random'a basınca onda da muhtemelen hareketlenecek. Spot modu dediği de olduğu yerde daireler çizerek yani ortadan başlayarak çevreye temizlik yapma modu olmuş oluyor herhalde. H dediği de ne oluyor şimdi? Bu arada 1500 Pascal dedik ama yani sesi fazla. Şimdi H modunda çıktı. Gidiyor kafasına göre bir yerlere. Ha, bu köşe temizliği. Şu an H modu, evet, köşelerden giderek temizlik yapıyor. Bu arada daha önceki videolarda tanıttığım Vacuum Mop Pro 2 artı 3D modelinden daha fazla köşelere giriyor. Bakın hani çok fazla böyle sert çarpışları falan yok. Aslında gayet güzel bir temizlik yapıyor denilebilir. Köşelerden güzel geçiyor. Acaba köşe temizliğini bitirdikten sonra asıl temizliğine de başlayacak mı? Yoksa sadece köşeleri bitirip... Evet, şu an bir şeyler yapıyor kendince. Herhalde oradaki köşeye gidiyor. Evet. Evet, köşe temizliğine devam ediyor. Siz galiba engel olmadığınız sürece sonsuza kadar bir köşe temizleme modunda devam edecek. Bunu tekrardan durduruyorum. Ben şimdi evine dön seçeneğini tekrardan kullanacağım. Evi acaba buradan bulabilecek mi? Halım iyi ki 2 santim falan, onu da aşamayacak yoksa. Şu an zaten takıldı. Evet, evini arıyor bu gariban. Umarım bulabilecek. Ev şurada. Yani oraya gitmen gerekiyor. Tamam, doğru yerdesin. Evet, doğru yere doğru şu an yöneldi. Yani şu 2 metrekarelik alanda böyle bir sıkıntıya düştüyse koca bir eve bunu saldığınız takdirde muhtemelen bulunduğu odadan dışarı çıktığı anda kendini kaybedip başka dünyalara açılabilir. Neyse, bu köşeleri temizle modunu en azından bir denemiş olduk. Şimdi şu auto mod dediği olayı bir deneyeceğim. Bu arada map dediği bir şey çıkarttım, ona da bir bakalım. Yani map kısmı boş. Hani ufak da olsa bir gezinti yaptı, bir temizlik yaptı ama map kısmı boş. Şimdi şu auto modda bir kez çalıştıracağım. Ve temizliğini böylelikle görelim. Evet, sert bir çarpış gerçekleştirdi. Hatta bayağı kamikaze yaptı. Şu an otomatta rastgele gezinti yapıyor. Evin içerisinde şu 2 metrekarelik alanda bir oraya bir buraya giderek temizlik sağlıyor. Eğer bu odanın dışında komple bir ev temizliği yaptıracak olsaydı muhtemelen bu süpürge bir odayı bitirmeden diğerine ya da bir alanı temizlemeden bir diğerine atlayacaktı. Şimdi mesela buradan şu spot modunu deneyeceğim. Spot modunu aldım. Bakalım olduğu yerde daireler çizerek, genişleyerek mi gidecek? Aynen. Dediğim gibi şu an bakın daireler çizerek, değişik bir daire çizimi oldu bu. Evet, değişik şekillerde daireler çiziyor.
Ama nedense yok, bu spot modu olduğu alanı derinlemesine temizle herhalde. Yani galiba öyle. Bir de random deneyelim. Bu arada modlar arasında gayet rahat geçiş yapabiliyorsunuz. Süpürge hiç hani evime dönüyorum, oradan devam ediyorum gibi şeyler yapmıyor. Direkt olarak çılgınlar gibi temizliyor. Şu an aslında fena da değil yani, bir temizlik yapıyor sonuçta. Yani 2500 liraya hani bu robot süpürgenin gezinmesi bile şahane. Bu arada buraları falan tozlanmış. Çevredeki tozları da bu arada ön taraftaki sensörleriyle topluyor galiba. Böyle bir özelliği de bulunmakta. Neyse, ben bunu istasyonuna gönderiyorum. Şimdi istasyonu tekrardan bulma çabalarımıza giriyoruz. Bu arada ben size şarjının ne kadar dayanacağından bahsedeyim. Robot süpürge tam şarj ile yaklaşık 70-80 dakika civarında bir temizlik sağlayabiliyor. Hem süpürme hem paspaslama aynı anda yapabileceği görülse de içerisindeki toz hazne kapasitesi, yani combo bir hazne olmadığı için diğer o su hazneyi kullandığınız takdirde toz hazne kapasitesi düşük olacak. Yani sadece paspaslama yaptıracaksanız arkasına suyu doldurun ya da şu bahsettiğim Robo Paspas'ın deterjanından doldurun. O şekilde direkt evin içerisine salın, temizliğini gerçekleştirsin. Sadece suyla bir temizlik yaptırdığınız takdirde biliyorsunuz ki çok temiz zeminler elde edilmiyor. Ancak bu Robo Paspas'ın çıkartmış olduğu yeni deterjan vasıtasıyla temizlik yaptıracak olursanız hem güzel kokular sahibi oluyorsunuz. Yani eviniz gerçekten güzel kokuyor ancak sizi boğacak derecede değil. Hem de etraf gerçekten bir temizliğe, hijyene kavuşmuş oluyor. Şimdi benim Lenovo'nun E1 robot süpürgesi ile ilgili sizlere göstereceklerim açıkçası bu kadar. Çünkü bu robot süpürgenin öyle bir özelliği, yani ağam bir özelliği falan yok. Harita çıkartmıyor, harita kaydetmiyor. Yapılan temizliğin verisini de gördüğüm kadarıyla tutmuyor. Mor seçenekleri adı altında da zaten olanlar belli. Kısacası bu robot süpürge 2500 lira verdiğiniz takdirde evin içerisine salıp ev dışından başlatarak nerede olduğunu bilmeden, temizlik yapıp yapmadığından emin olamadan evinizde gezinecek bir parça. Şurada toz toplama ünitesinde bakalım içerisine bir şey toplamış mı? Yani aslında yeni temizlenmiş bir odadan bile bu kadar kir çıkartması mükemmel. Çünkü daha 15 dakika önce farklı bir süpürgeyle burayı temizlemiştim ve bayağı derinlemesine bir temizlik yapmıştım. Açıkçası 1500 Pascal olmasına rağmen gerçekten güzel bir temizlik yapılmış da denilebilir. Yani 2500 lira vererek aslında bu robot süpürgeyi alabilirsiniz. Ha, neyin yerine tercih edebilirsiniz? Xiaomi'nin 2i1 Essential modeli var ya, o model yerine kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü o modelde de haritalama yok. Onun da süpürmesi aynen bu şekilde. Bunda ekstra olarak spot mod var. Bir de şu kafasına göre gez modu var. İstasyonunu da yani bulabilecek gibi görünüyor. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.